Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Temizlik konusundan bahsediyorduk hocam. Hazreti Mevlana buyuruyor ki kapının önünü sen her gün süpürsen orada pislik birikir mi? Birikmez. Ama bırakırsan birkaç gün ihmal edersen orası alır götürür. Pislik olur yani. Aynı şekilde kalbini de diyor. Her akşam temizlemezsen sabah kalktığında dünkü düşüncelerle, fikirlerle, pisliklerle bulabilirsin. Dış ve içi hep uyumlu anlatıyor zaten Hazret de. Biz nasıl yapalım? Bu devamlı temizliği nasıl hasıl edelim hocam kendimizde? Telefonunda çok fazla mesaj oldu mu siliyorsun ki yeni mesajlar gelebilsin Doğru. diye. Çöpleri dışarı atın diyor bilgisayarda. Çöpe atıyorsun ki tekrardan o pislikler oraya doluşmasın diye. Kafamızın içine her türlü çer çöp düşer kız. Evet. Bir kere ondan üzüntü duymayalım. En kötü düşünceler bile düşebilir. O nefsin eseridir ya da şeytanın lütfudur bize. Onu biriktirmediğin, koku yapmadığı sürece problem değil. Niçin şeytanın bir şeyi oluyor hocam? Onunla imtihan yaparken güçleniyoruz diye mi o Tabii, fikirlerle? tabii. Dolayısıyla şeytan senin aklına kötü fikirleri getirir. Seni kendinle baş başa bırakır. Kötü fikirlere takılıp kalırsan Allah korusun şeytanın esiri olursun. Kafandan bir an önce atarsan vücudun içinde ve ruhunda temizlik yapmış olursun. Aslında temizliğin ana gayesi, mesela temizliğin bir tanesi de gözyaşıdır. Gözyaşı kalbi temizler. Gene hocamın şiirlerinden gözyaşından abdest al da öyle gör maşukunu diyor. Demek ki insanın Allah aşkıyla dolu olması insan vücudunda temizleyici bir etki yaratır. Yani nasıl temizleyici etki yaratır? İnsan bir padişah bir ülkeye girdi mi orada başka padişah bırakmaz diyor ya ayette. Yani padişah, aşk padişahı eğer vücut ülkesine girerse orada bir temizlik yapar. Kin, nefret, benlik, ego ne varsa başını keser. Orada aşktan başka hiçbir şey bırakmaz. Onun için temizlemede en büyük silah su ve sabun aşktır. Aşkla vücudu temizlemek lazım. Gözyaşıyla o aşkın neticesi olarak kalbin içindeki pislikleri yok etmek lazım. Ama bu gözyaşı nefis için dökülen gözyaşı demek değil, Allah için dökülen gözyaşı demektir. Evet. Peki fiziksel anlamda temizlikte nelere dikkat etmeli? Allah'ın adalet ismi var ya hocam, El Adil. O eşyayı sanki kulda tecelli ettiği haliyle eşyayı yerine teslim edebilmeyi gerektirir gibime geliyor. Hocam bu konuda çok titizlenirlermiş. Mesela birkaç kere kızının evinde gümüşlerin siyah olduğunu görünce bunların layığı bu değil. Bunları tertemiz parıl parıl yap ki Allah'a senden dolayı şükretsin demişler. Gene çalışmayan aletlere karşı çok üzülerek bakarlarmış. Bunların görevi neyse onları yaptırmak lazım yoksa bu aletlere zulmediyor olursunuz derlermiş. O halde mesela eve misafir ağırlamaksak zulmetmiş oluruz. Her hadisede o her şeyi yerli yerine koymak ve her şey olduğu gibi muamele etme zevkini yaşamak lazım. Böyle bakarsan temizleyeceksin, tertipleyeceksin. Kirlilik insanı kaosa götürür. Evet. Kaos cehalet demektir. Cehaletin neticesidir kaos. Ya da kaosun neticesi O cehalet. zaman ilim, birlik ve ahenk midir? İlim, birlik, ahenk ve kristalizasyondur. Eğer bölünme olursa, parçalanıp ve o düzen bozulursa o zaman o ilimden uzaklaştırılır ve cehalet başlar. O yüzden temizlik Şart. imandandır buyuruyor. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselam böyle sözleri var hocam. Hadisleri var. Hani mühendislik bir yaklaşımla konuya yaklaşılacak olsa sanki imanın böyle ölçüleri verilecekmiş gibi. Formülize Sabır etmişler. imandandır. Evet. İşte edep imandandır. O onun yarısıdır gibi. Evet. Evet. Sabır ve
edep çok önemli insan hayatında. Daha önce de konuşmuştuk ama hepsinden önemlisi imandır. Çünkü iman olmazsa yaptığın hiçbir şeyin faydası olmaz. Mesela Hazreti Mevlana'ya soruyorlar, namazdan daha büyük bir ibadet var mıdır? Vardır, iman diyor. İmansız kılınacak namazın hiçbir faydası olmaz diyor. O halde her şeyin ana gayesi imandır. İman Allah'la aramızda ilişki kurmaktır. 2 bölüme ayrılır. Gayba iman, gördüğüne iman. Gördüğüne imana şehadet denir. Şehadet kalp gözünün açılması demektir. Gayba iman, henüz görmediğin halde Allah öyle dediği için iman etmek. Bu bana Göte'yi hatırlatıyor. Göte diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'e iman ediyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in doğruluğunu okuyarak test etmedim. Hz. Muhammed söylediği için iman ediyorum. Yani bundan güzel bir şey düşünemiyorum. Dolayısıyla iman gayba olursa çok kıymetlidir. Çünkü görmediğin, bilmediğin halde içindeki gen, Allah'a bağlı olan, herkeste olan iman geni ortaya çıkmış demektir. Ve sen Allah'ın dediklerini yapıyorsun demektir. Burada Adem'e secdeye kadar götürür insan işi. Çünkü secde kelimesini de düşünürsek, şeytan çok güzel bir şey söyledi akıllı olarak. Dedi ki sen yalnız bana secde et dedin, başkasına etme dedin. Sonra da gittin Adem'e secde et dedin. Ben nasıl bu ikilikten çıkacağım? Ben birinciye iman ettim bir kere diyor. Onun üzerine Allah buyuruyor ki ben ikinciyi getirir, birincinin hükmünü kaldırırım. Bir kere burası çok önemli. Burada siz hala babalarınızın dinine mi ne göre mi hareket ediyorsunuz ayeti var. Yani bir Musevi, bir İsevi böyle kalacağım bu vefadır demesi bu ayete uygun olmadığını gösterir. Halbuki ayakkabı küçük gelince büyüğüyle değiştiririz. Demek ki o din de bize küçük gelince o dinin hakikati olan tamamlayıcı dine geçeriz. İşte mesele buradadır. Böyle baktığın zaman insanlar Allah'la irtibatı arttırmak zorundalar ki işte bu gen vasıtasıyla imana dönsünler. Birinci secdede Allah'ın emrine itaat vardır. İşte bu gayba imandır. Çünkü Allah Adem'e secde et demiş. Sen Adem'i tanımıyorsun. Kim olduğunu da bilmiyorsun. Önce bana secde et demiş. Bir kere Allah'a secde ediyorsun. Allah'a secde etmek onun yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini yapmamaktır ki şeriattır. Yani birinci gayba iman secdesinde şeriat vardır. Ben görmedim, bilmiyorum. Sen dediysen doğrudur. İkincisinde aslında hiçbir şey değişmiyor Eylül, biliyor musun? Birincinin aynısı. Yani ikincisinde de Allah'ın emrine secde ediyorsun. Adem'e secde et dedi. Bana ne, Adem kim? Bana secde et diyen kim? Et dediyse ederim. İşte buna teslimiyet deniyor. O secdeyi yaparsan, Adem'e secdeyi, birincide tıpkı şeriat secdesini yapmış gibi olursun. İkinci secdede bazı ruhlar ve melekler başlarını kaldırdıklarında Adem'in alnında o nurun parladığını gördüler. Bu sefer şehadet secdesi yaptılar. Birincide şeriat secdesi, ikincide şehadet secdesi. Birinci gayba iman, ikincisi gaybı görerek imandır. Üçüncü bir secde var Kabe'nin içinde. Eğer insan bu halini arttırır ve her nereye dönsen Allah'ın vecihi oradadır, hali onda zuhur ederse, evet, Kabe'nin içinde olur ve şükür secdesi yapar. İşte bu secdelerin manası imanın dereceleridir. O secdelerde insan temizler mi hocam yani? Birinci bile temizler. Evet, hocam. Acaba bu nefs mertebelerindeki safiye makamı bu temizliğe mi işaret ediyor? O Hazreti Meryem'deki temizliğe işaret eder. Çünkü safiye makamı peygamberde tecelli eder. Meryem nefis olması dolayısıyla, kadınlık ve nefsi temsil etmesi dolayısıyla bu makamın temsilcisidir. Yani Meryem peygamberin nefsidir. Hazreti İsa peygamberin ruhudur. Ruhullah olmasıyla. Hazreti Musa peygamberin aklıdır. Şimdi bir vücuttan hangisini çıkarırsam vücut tamamlanmaz. Onun için ben tamamlanıcı peygamberim diyor. Hepsinin giyindiği vücut benim. Hepsinin imamı benim diyor. Meryem de ne tecelli etti? Çocuğunu kucağına aldığında taşlandı. Ama Allah ona susma orucu verdi. Evet. O kimseye ben böyle değilim, ben safım, temizim demedi. Demek ki ne zaman nefis susarsa ruh konuşmaya başlar. İsa konuşmaya başladı. Annem suçsuzdur dedi bebekken. İşte bu hale
nefsin her türlü arzu, istek ve kendini savunma arzusundan ve kendine kötü muamele edene kötü muamele etmek gibi duygulardan uzak olması ve temizlenmesi demektir ki buna safiye makamı denir. Evet. Yani nefis safiyete erince de ruh mu olmuş Evet. oluyor? Nefsiken adı ruh olur. Çünkü nefis ruhun koruk halidir. Şems gelir, mürşit gelir. Güneşle onu ısıtır, üzüm haline çevirir. İkisi arasında fark yoktur çünkü her şey Allah'tan bir parçadır. Ama korukken nefretle atılır ağızdan, üzümken de zevkle yenir ve vitamin olur. Hazır hocam konu yaklaşmışken koruk üzüm ve arkasından gelen şıra ve şarap mevzu var. Hazreti Mevlana Mesnevi de bundan çok bahsediyor. Şarap geçiyor. Divan-ı Kebir'de de çok şaraptan bahsediliyor. Bunun yanlış anlaşılma durumlarına karşı Aman kızım, Mevlana diyor ki ben ne dersem diyeyim sen anlamak istediğini anlayacaksın. Ben iman dedim, onlar taşa iman ediyor dediler. İmandan bahsediyorum orada. Karşımda bir şey yok. Yani bir insanın imanı güzelse o iman Allah'adır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Onlar nereden bilsinler? Müslümanlığın güzelliğini bilse herkes camisinde ibadet eder. O tevhidi bilemedikleri için ben imandaki hürmeti anlatmaya çalıştım. Onlar taşa toprağa tapıyor dediler. Allah korusun. Gerçi kimin taptığı da belli olmaz ya. Paraya tapanlar bile var bugün. Şimdi buradan senin söylediğine gelirse Mevlana Hazretleri ve bütün mutasavvıflar meyhane ve şarabı çok kullanmışlardır. Burada şarap Allah aşkını ama Allah da kullanmış. Şarabı cennetin bir akıntısı olarak göstermiş. Demek ki şarap Allah aşkını temsil eder. Ama meyhane o aşkın dağıtıldığı yer olması dolayısıyla tekkedir. Saki de buradaki meyhaneci ve saki de mürşid-i kâmedir. Bizi Allah aşkıyla sarhoş eder. Çünkü Mevlana'nın dediği gibi biz üzümle sarhoş olmayız kızım. Biz üzümün suyunu içmeyiz. Onlar bizi sarhoş etmez ki içelim. Ezel aleminde bizler çok şükür ben sizin Rabbiniz değil miyim nidasını duymuşuz. Biz o nidadan ufacık bir kırıntı buraya aksetti mi sarhoş gibi barbar bağırmaya başlarız aşktan. Onun için bize bunları yakıştıranlar bizim bu halimizi çok anlayamazlar. Allah onlardan 1000 kere razı olsun. o zaman bir şey sormak istiyorum hocam ben müsaadeniz. Müslümanlar eleştiriye nasıl yaklaşmalı? Her şey Allah'tansa benim o duyduğum söz de Allah'tan. Ben ona itibar ediyorum. Fakat işte benim de bir bildiğim hak bir yol var. Oradan da gidiyorum. Fakat eleştiriden kimse hali değil. Allah bile yaptığı işte kulunu memnun edemiyor. Sabah güneş doğuyor. Birisi diyor çok sıcak, öbürü diyor ay üşüdüm. Yani eleştiriden kimse hali değil. Biz ne yapalım bir laf duyduğumuzda kendimizle ilgili, Senin yolumuzla ilgili? geleceğini gösterir. Henüz dünyaya tapıyorsa o eleştiri seni çok üzüyor. Çok üzüldüğün zaman da karşındakini o üzülmenden dolayı günaha sokmamak için 3'e kadar edep dahilinde yapma kardeşim diye uyarman lazım. Ama hiç üzmüyorsa niye uyaracaksın? O zaman da Allah senden razı olsun der geçersin. Gene şeklen onu günahtan alakoymak istiyorsan yapmasan daha iyi olur dersin. Bana kalırsa burada nefsin için mücadele edeceğine birisi bir başkasına eziyet ediyorsa onu ondan vazgeçirmek için mücadele etmek asıl önemli olan. Eğer elinde bir kuvvetli kudret varsa onu Allah aşkına aşıla. O zaman başkasına eziyet etmekten vazgeçer. Öyle bir kuvvetli kudret yoksa ondan uzak dur. Çünkü o hiçbir şekilde başa çıkamadığın, sen onları inzar edemezsin ya Muhammed. Onların kalpleri mühürlüdür ayetindeki kişilerdir. Onlara sen bir şey yapamazsın. Belki de seni bir gün geçerler ama şu an vakitleri değildir. Peki hocam çok teşekkür ederim.